YouTube Astro Deha'ya hepiniz hoş geldiniz. Gökyüzü bu hafta özellikle anlaşmalar, sözleşmeler, resmi kurumlarla ilgili işlerimizde dikkatli olmamız adına uyarıyor bizleri. Gözümüzden kaçan ayrıntılar işlerimizin son anda iptal olmasına veya gecikmelerle mücadele vermemize sebebiyet verebilir. Bunun yanı sıra ikili ilişkilerimizde yanlış anlaşılmalar ve kıskanç insanlardan kaynaklı patavatsız konuşmalar huzursuzluklara sebebiyet verebilir. En iyisi bu insanları görmezden, duymazdan gelmek, sevdiğimiz insanlarla ilişkilerimizden ulu orta bahsetmemek olacaktır. Haftanın gökyüzü enerjileri bu anlamda uyarırken bizleri rehber rüyalar görebileceğimiz, sezgilerimizin güçleneceği, arafta kaldığımız, seçim yapmakta zorlandığımız pek çok konuya netlik kazandıracağımız enerjilerle de karşı karşıyayız. Bu enerjileri doğru değerlendirelim ve tabii burçları etkileri yine YouTube Astro Deha'da sizlerle. YouTube kanalıma abone olmayı, gökyüzü enerjilerini an ve an takip etmeyi unutmayın. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Güneş, yükselen ya da ay burcu Koç olanlar. Gökyüzü hafta boyunca finansla ilgili konular ve resmi işlerinizde dikkatli olmanızın önemini vurgulamakta. Özellikle resmi işlerinizle ilgili son anda iptaller, başkalarından kaynaklı gecikmeler yaşamak istemiyorsanız, okuduğunuz doğru anladığınızdan ve işinizi takip eden insanların güvenilirliğinden emin olmaya gayret gösterin. Bu hafta anlaşmalar, sözleşmeler, özellikle istifalardan uzak durmalısınız. Ayrıntıları gözden kaçırabilir, kendinizi zora sokup bağlayıcı enerjilerle karşı karşıya bırakabilirsiniz. Finansal konularda ise özellikle dijital paralarla ilgili yatırım yapmayı düşünüyorsanız gökyüzü zarar edebileceğiniz konusunda uyarıyor sizleri. Sağlığınızla ilgili konularda ise bu hafta hazım problemi, mide ile ilgili hassasiyetler zorlayabilir sizleri. Daha sağlıklı beslenmenin zamanı geldi sizler için. Öğrenci koçlar, sizler de hafta boyunca iletişime önem vermeli, korkularınızı kontrol altına almak için gerekirse profesyonel yardım almayı denemelisiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgiliniz arkadaşlarınızla samimiyetinizden rahatsızlık duyabilir ve size ciddi uyarılarda bulunabilir. Bunları dikkate almanız faydanıza olacaktır. Güneş, yükselen ya da ay burcu boğa olanlar, bu hafta pek çok iş teklifi, işbirliği ve ortaklıkla ilgili gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Tereddütleriniz veya sorumluluk almaktan korkan tarafınız şansınızı değerlendirememenize sebebiyet versin istemiyorsanız cesaretinizi ortaya koyma döngüsündesiniz. Zamanı doğru değerlendirmeli, çalışma arkadaşlarınızla sorumlulukları paylaşarak gelen şansı iyi değerlendirmeye odaklanmalısınız. Finansal konularda ise geçtiğimiz 3 hafta yaşadığınız zorluklardan sonra haftanın ilk gününden itibaren kazanmaya ve finansal anlamda rahatlamaya başlıyorsunuz. Bu hafta yatırım planlarınızla ilgili konularda acele kararlar almamak, emin olmadığınız bir işin içerisinde bulunmamak faydanıza olacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise bu hafta diyete başlayabilir, uzun zamandır ertelediğiniz tıbbi ve güzellikle ilgili bakımlarınızı yaptırıp istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Öğrenciler, sizler de hafta boyunca özellikle yurt dışı ile ilgili konularda istikrarlı gelişmeler yaşayabilir, yabancı dille ilgili yaşadığınız problemleri çözüme kavuşturabilirsiniz. Özel hayatınızda ise eş veya sevgilinizden gelecek sürprizler hafta boyunca şaşırtabilir sizleri. Aranızdaki uyumun, dengenin daha da güçlendiği bu özel günlerde eş veya sevgilinize biraz daha zaman ayırmak ve aynı şekilde ona sürprizlerle karşılık vermek içinizde var olan aşkı daha da büyütecektir. Güneş, yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar. Gökyüzü haftanın ilk 2 günü
Aile bireyleriniz ve akrabalarınızla geçmişte yaşanmış bir olayın güne taşınmasıyla ciddi gerginlikler yaşayabileceğinize ve aranızdaki bağların kopma noktasına gelebileceğine dikkat çekmekte. Kavgayla, kırıcı sözlerle hareket etmemek ama geçmişi güne taşıyıp da canınızı acıtmalarına da müsaade etmeme dengesini korumalısınız. Üzerinizde baskı oluşturan şeylerden yeterince yoruldunuz. Buna dur demenin tam zamanı, ama bunu yaparken sakin bir tutum içerisinde olmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. İşinizle ilgili konularda ise son derece önemli ve büyük bir fırsatla karşı karşıya kalabilir. Ek gelir kaynaklarıyla finansal anlamda rahatlayıp ev tutmak, taşınmak, yerleşim değişikliği ile ilgili kararları uygulayabilecek fırsatlar sizleri karşılıyor. Bu hafta borç para vermekten ve arkadaşlarınıza kefil olmaktansa uzak durmanız adına uyarıyor gökyüzü sizleri. Sağlığınızla ilgili konularda ise hafta boyunca boyun ve baş bölgenizle ilgili hassasiyetlere dikkat etmeli, ani hareketlerle kas sıkışmalarına sebebiyet vereceğinizi unutmadan ilerlemelisiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin iş hayatında beklediği bir haberi alması, özel yaşamınızla ilgili düşündüğünüz ama netleştiremediğiniz kararları uygulanabilir hale getirecek, mutlu edici, mutluluk verici bu enerjiyi doğru değerlendirin ve hiçbir şeyi ertelemeden ilerleyin. Güneş, yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar, gökyüzü haftanın ilk 3 günü düşüncelerinize, söylemlerinize her zamankinden daha fazla önem vermeniz adına uyarıcı enerjileri barındırmakta. Düşündüğünüz her iyi şey hayatınızı taşlandırsın istiyorsanız negatif düşüncelerden, geçmişte yaşanan olaylara takılıp kalmaktan uzak durma iradesini ortaya koyun. İşinizle ilgili konularda ise bu hafta beklediğiniz güzel haberleri alabilir, yapmayı düşündüğünüz görüşmelerle ilgili olumlu haberler alarak sevinebilirsiniz. İş değişikliği, iş yerinizde pozisyon değişikliği bu haftaya yansıyan enerjiler arasında. İstemeyi bilmeli, haklarınıza nezaketle sahip çıkarak ilerlemelisiniz. Finansal konularda ise hafta boyunca beklenmedik harcamalar endişelerinizi biraz yükseltebilir. Özellikle elektronik eşyalarınız ve ev araçlarınızla ilgili problemler bu hafta ardı sıra gerçekleşebilir. Daha dikkatli olmalı. Tamire ihtiyaç duyan eşyalarınızı ısrarla kullanmamaya çalışmalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta alerjik reaksiyonlardan muzdarip olabileceğinize dikkat çekmekte. Öğrenci yengeçler, sizler de hafta boyunca kendinizi başarılı bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade edecek, size muhalefet eden insanları bile şaşırtmayı başarabileceksiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin arkadaşlarından rahatsızlık duyabilirsiniz bu hafta. Kendi kendinizi üzmek yerine bunu eş veya sevgilinizle paylaşmak, onunla ilgili endişelerinizi, ilişkinize yansıyan fark etmediği olayları görmesini sağlamak. Güneş, yükselen ya da ay burcu aslan olanlar, özellikle mahkemeler, bürokratik anlamda problemler yaşayan aslanlar haftanın ilk gününden itibaren adaletin sizden yana olmasıyla rahatlayacak, kariyerinizle ilgili olumlu gelişmelerle karşı karşıya kalacaksınız. Şimdi işinizle ilgili konularda bir satranç ustası gibi yerinde müdahalelerde bulunmak, işinizle ilgili konularda kendinizi güven altına almak daha kolay olacaktır. Hafta boyunca birlikte çalıştığınız insanlarla konuşmalarınıza, paylaşımlarınıza dikkat etmeli. Yöneticileriniz, müdürlerinizle ilgili yapmayı düşündüğünüz konuşmaları ertelememelisiniz. Haklı olduğunuz için hakkınızı almanızda size destek olacaklar. Finansal konularda ise rahatlayacağınız enerjiler söz konusu. Beklediğiniz bir ödeme gelebilir. Maaşınızla ilgili talep ettiğiniz iyileştirmelerin olmasıyla rahatlayabilirsiniz.
Eğitiminizle ilgili konularda ise sevgili aslanlar, bu hafta gökyüzü disiplinli çalışmanız adına uyarıyor sizleri. Bir şeyleri ağırdan almak, başarısız sınav sonuçlarıyla karşı karşıya kalmanıza neden olmasın. Sağlığınızla ilgili konularda ise bu hafta özellikle saç bölgenizde, baş bölgenizle ilgili hassasiyetler, alerjik reaksiyonlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendi kendinize tedavi etmek yerine uzman bir doktorun tavsiyesi ve tedavisini almanız faydalı olacaktır. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle daha fazla vakit geçirmek, onu anladığınızı ifade etmek, ilişkinizi daha sıcak ve samimi bir hale getirebilir. Bu hafta arkadaşlarınızla, dostlarınızla bir araya gelip birlikte yapmaktan hoşlanacağınız eğlence ve aktiviteler için de uygun enerjileri barındırıyor. Özel yaşamınızda sevdiğinizi ifade etmek, sahiplenmek zayıflık değil, güçlülüktür. Şimdi bunu ortaya koyma zamanı. Güneş, yükselen ya da ay burcu Başak olanlar. Gökyüzü, işinizle ilgili konularda bu hafta parlak fikirlerinizin kabul görmesini ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili yaşadığınız sorunların çözümlenmesiyle rahat bir nefes alıp huzurlu bir ortamda çalışacağınızı müjdeliyor sizlere. Değişmeyen tek şey değişim. Siz de bunu kabul edip kendinizi geliştirdiğiniz özel günlerdesiniz. Bu hafta özellikle teknolojiyi işinizle birleştirmek, sürekli problem yaşadığınız ciddi bir durumu ortadan kaldırmayı, işlerinize hız kazandırmayı beraberinde getirecek. Finansal konularda ise rahatlayacağınız, istediklerinizi daha iyi bir şekilde elde edebileceğiniz enerjiler söz konusu. Bu hafta sürpriz yatırımlar gerçekleştirebilir. Yatırımlar ve alacağınız bir ödeme ile ilgili gelecek güzel haberlerle sevinebilirsiniz. Fakat gökyüzü elektronik eşyalarınız, telefonunuz ve bilgisayarınızla ilgili hacker saldırılarına uğrayabileceğiniz konusunda uyarırken sizleri güvenlik tedbirlerini arttırmak, şifrelerinizi değiştirmek faydalı olacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise ruhsal ve bedensel anlamda güçlendiğiniz, bedeninizin toksinleri atmaya yatkın olduğu bu günlerde diyete başlamak sizler için olumlu olacaktır. Eğitim hayatı devam eden Başaklar, sizler de bu hafta öğretmenlerinizle aranızdaki problemleri çözümleyip onlardan destek alacağınız etkilerle karşı karşıyasınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizi memnun edecek duygusal her adım ilişkinizi güçlendirip kırgınlıkları ortadan kaldıracaktır. Güneş, yükselen ya da ay burcu Terazi olanlar. Gökyüzü bu hafta aile hayatınızda ailenin genç insanların birbirleriyle yaşayacağı tartışmalardan etkilenmemeniz ve araya girip bir taraf olmamanız adına uyarıyor sizleri. Alakanız olmayan konulardan dolayı kalbiniz kırılabilir ve ilişkileriniz bozulma noktasına gelebilir. Bırakın herkes eteğindeki taşları döksün, problemlerini kavga ederek değil, konuşarak çözümlemesi gerektiğini öğrensinler. Kimseye bir şey öğretemezsiniz, bunu unutmayın. Kendi merkezinizde kalmalı ve kalp kırıklıklarıyla sizi baş başa bırakacak insanlara bu fırsatı tanımamalısınız. İşinizle ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta kıskanç insanların haksız eleştirileriyle karşılaşabileceğiniz konusunda uyarıyor sizleri. Herkese anladığı şekilde cevap vermeli, bu tarz insanların enerjinizi bozmasına izin vermemelisiniz. Bu hafta özellikle takip gerektiren işlerle ilgili gözünüzden kaçacak ayrıntılar, toplantılarınızın, görüşmelerinizin aksamasına ve kendinizi baskı altında hissetmenize sebebiyet verebilir. Biraz daha dikkatli olmanız faydanız olacaktır. Finansal konularda ise bu hafta beklenmedik harcamalar evinizde tadilat gerektiren durumlardan dolayı olabilir. Paniğe kapılmamalı, olaylar daha da büyümeden bir an evvel tamirlerinizi yaptırıp baş ağrıtıcı durumların önüne geçmeye çalışmalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca dizler ve ayak bilekleriyle ilgili hassasiyetlerinizin artacağına dikkat çekmekte. Özel yaşamınızda ise
Bekarsanız, ilişkiniz yoksa işiniz gereği tanışacağınız bir insan sizi bir hayli etkileyebilir. Bir anda aranızda yoğun bir duygusal bağ kurulmasıyla şaşkınlık ve heyecanı bir arada deneyimleyebilirsiniz. Bekar ve ilişkisi olmayanlar aşka adım atabilirler bu hafta. Güneş, yükselen ya da ay burcu akrep olanlar, gökyüzü hafta boyunca işle ilgili konularda beklediğiniz güzel haberleri alarak sevineceğinize, geçmişte sorun yaşadığınız, engellendiğiniz pek çok olayın da gün yüzüne çıkmasıyla işinizle ilgili olmayan şeylerin gerçek nedenini öğreneceğinize işaret etmekte. Bu durum sizleri ne üssün ne de kızdırsın. Siz yolunuza bakmalı, işinizle ilgili konularda anlaşmalar, sözleşmeler, yeni oluşumlar içerisinde olurken Merkür'ün durağan seyriyle daha dikkatli, seçici olmalı, konuşmaya değil, dinleyip anlamaya odaklanmalısınız. Bunu yaptığınızda meslek hayatınızda yaşanan pek çok problemin üstesinden gelmeniz mümkün. Ama gökyüzü şu noktada da uyarıyor sizleri. Kızgınlıkla hareket eder, ani kararlar verirseniz işinizle ilgili ciddi problemler deneyimleyebilirsiniz. Finansal konularda ise bu hafta biraz sıkışmış hissetmeniz mümkün. Özellikle alacaklarınız varsa yasal yaptırımlar uygulamakta tereddüt etmeyin. Bunun yanı sıra alım satımlar ve arabuluculuklardan da hafta boyunca uzak durmalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise güzel enerjiler sizinle. Özellikle uzun zamandır ertelediğiniz spora başlayabilir, diyet yapmak için bu güzel enerjileri değerlendirebilirsiniz. Öğrenci akrepler, sizler de ailenizin baskısıyla yanlış kararlar vermeye daha yatkın olduğunuz bir döngüdesiniz. Dikkatli davranın. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin tutkulu yaklaşımları aranızdaki buzları eritmeye yetecek bu hafta. Güneş, yükselen ya da ay burcu yay olanlar, gökyüzü bu hafta işle ilgili konularda başvurularınızın kabul göreceği, yurt dışı ile ilgili problemlerinizin çözümleneceğine işaret etmekte. Güzel etkiler, kaybettiğiniz heyecanı yeniden kazanıp işinize dört elle sarılmayı, yapmayı düşündüğünüz ama ertelediğiniz her türlü görüşmeyi gündeminize almanızı sağlayacak. Güvendiğiniz insanlarla yola çıkmalı, iş dağılımını yaparken adaletli yaklaşımınızdan uzaklaşmamalısınız. Finansal konularda da güzel haberler, önemli anlaşmalar, yapmayı düşündüğünüz yatırım planlarını hızlandırmanızı sağlayacak. Bunun yanı sıra sağlığınızla ilgili konularda gökyüzü özellikle el ve ayak bilekleriyle ilgili hassasiyetlerinizin yüksek olacağına dikkat çekerken ani hareketlerden ve ağır sporlardan uzak durun bu hafta. Öğrenci yaylar, sizler de bu hafta çok bilmiş arkadaşlarınızın yanlış yönlendirmesiyle öğretmen ve aile bireylerinizle problemler yaşayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle aranızdaki soğuk rüzgarlar arkanızda kalıyor. İyi bir iletişim, kalbinizi sevgiyle ona açmanız, onun da kendi hatalarıyla yüzleşip size karşı itiraflarla ilişkinize sahip çıkmasını kolaylaştıracaktır. Güneş, yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar, oh be diyeceğiniz, kendinizi bulduğunuz, kendinizle barıştığınız, ağırlıklarınızı arkanızda bıraktığınız bir hafta karşılıyor sizleri. İletişimin gezegeni Merkür durağan seyri pek çok şeyin farkına vardırmışken sizi, işinizle ilgili konularda daha azimli olmaktan, değişiklikler yapmaktan, iyileştirmeleri gerçekleştirmekten alıkoymayın kendinizi. Hayatın içerisinde yaşadığınız zorlukları da bilgeliği de işinize ve iş arkadaşlarınızla ilişkilerinize yansıtmanız adına destekliyor gökyüzü sizleri. Bu hafta istediğiniz toplantıları gerçekleştirip beklediğiniz başarıları elde edebilirsiniz. Finansal konularda ise çarşamba gününden itibaren yaşanan gelişmeler mutlu edip rahatlatacak sizleri.
Sağlığınızla ilgili konulardaysa gökyüzü hafta boyunca diyete başlamanız, saç kesimi, cilt bakımı yaptırmanız için destekliyorken sizleri hiçbir şeye ertelemeyin. Kendinize de bedeninize de değer gösterin. Öğrenci oğlaklar, sizler de bu hafta iyi bir dinleyici olup anlamadığınız şeylerle ilgili kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle aylar sonra gelen huzurun, sevginin, karşılıklı güven tazelemenin kıymetini bilin. Sevdiğiniz insana cömert davranmakta da tereddüt etmeyin. Güneş, yükselen ya da ay burcu kova olanlar, bu hafta yaratıcı enerjilerle karşı karşıyasınız. İşinizle ilgili girişimci davranmaktan, aklınıza düşen planları, projeleri uygulayabileceğiniz, kendinizi eğitebileceğiniz her türlü aktivitenin içerisinde olmaya olsun gayretiniz. Sizi aşağıya çekmek isteyen, maddi manevi zarar veren insanların ağırlıklarından kurtulmalısınız artık. Kendi işinizi kurmak, yeni bir oluşumun içerisinde olmak için gökyüzü desteklerken sizlere harekete geçin. Ama unutmayın ki Merkür durağan seyri devam ederken anlaşma, sözleşme, resmi kurum ve dairelerde problemler yaşamamak için daha bilinçli ve uyanık olmalısınız. Finansal konularda ise bu hafta risk almaktan ve spekülatif yatırım planları içerisinde bulunmaktan uzak durun. Sağlığınızla ilgili konularda da güzel haberlerle sevineceksiniz. Diyete başlayabilir, uzun zamandır kendiniz için yapmak istediğiniz saç kesimi, cilt bakımı gibi aktiviteleri yapıp memnun edici sonuçlar alabilirsiniz. Öğrenci kovalar, sizlerse dikkat etmelisiniz. Arkadaşlarınızın oyununa gelebilir, öğretmenlerinizin dahi tepkisiyle karşı karşıya kalabilirsiniz bu hafta. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle ilgili konularda karar vermeden önce onu sevip sevmediğinizi, güvenmediğinizi, güvendiğinizi net bir şekilde kendinize sorun. Yaşadıklarınızı gözden geçirin. Kızgınlıkla, öfkeyle kararlar alıp ilişkinizi bitirmeye yönelik yaklaşımlar içerisinde bulunmayın. Güneş, yükselen ya da ay burcu balık olanlar, gökyüzü haftanın ilk 3 günü geçmişe dayalı ödemeler, mahkemeler, vergi daireleriyle ilgili olayların gündeminize gelebileceğini işaret etmekte. Paniğe kapılmamalı, eksiklikler varsa elinizdeki belgeler, uzman insanların yardım ve tavsiyeleriyle bunları çözümlemeye kalkmalısınız. Bir şeylerden kaçmak, daha ciddi yaptırımlar ve finansal baskılarla karşı karşıya kalmanıza sebebiyet vermesin. İşinizle ilgili konularda bu hafta sorumluluk duygunuz yükselirken aynı anda birden fazla iş yapabilmeniz, gelir kaynaklarınızı arttırabilmeniz mümkün. Yeter ki cesaretinizi kırmaya çalışan olumsuz insanların söylemlerine gereğinden fazla anlam yüklemeyin. Kendinize ve yeteneklerinize güvenerek hareket edin. Emin olun kazanacak, en zorlu işlerin bile üstesinden başarıyla gelebileceksiniz. Finansal konularda ise hafta boyunca dikkatli olmalı, harcamalarınızı kontrol altında tutup yatırımlarla ilgili ani kararlar almamalısınız. Özellikle sağlıkla ilgili konularda ise boyun ve bel fıtığı olan balık burçları daha dikkatli olmalılar bu hafta. Öğrenci balıklar, sizler de hafta boyunca kendinizi başarılı bir şekilde ifade edebilir, sorun yaşadığınız arkadaşlarınız ve öğretmenlerinizle barış ve ahengi yakalayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin kıskançlıkları aranızda tatlı bir cilve olsun. Buna kızgınlık veya gereğinden fazla alınganlık gösterip de ilişkinizde krizlere sebebiyet vermeyin. Gökten rehberiniz, yolunuz ışık olsun.